Merhabalar, Örgü Kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu şekilde burundan başlamalı çeyizlik patik yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi. Bunun için 3 numara 2 milim, daha doğrusu 2,20 milim tığ kullanıyorum. İpim ise Nako pırlanta arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Şu şekilde elime sihirli halka yapıyorum. Bakın. Şu. İpimi alıyorum. Bir zincirle bağlıyorum ve üzerine 2 zincir daha çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yapmış olduğum sihirli halkanın içerisine 1 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Bu şekilde sihirli halkamızın içerisine zincir hariç 12 tane trabzanla dolduruyoruz. Evet. Toplamda 12 tane trabzan yaptım. Şöyle sihirli halkamızı asılalım arkadaşlar. Yuvarlak haline getirelim. Ve baştaki zincirimin tepe noktasından bakın şuradan kaydırma yaparak birleştirelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı birleştirdiğim ilmeğin yani zincirin dibine bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yanındaki ilmek tepesine geçiyorum. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Her ilmek tepesine ikişer tane batarak sıramızı tamamlayalım. Bakın. Sıra sonuna geldim ve her birine ikişer tane batarak sıramı tamamladım. Toplamda 24 tane trabzanımız oluşmuş oldu. Tabii ki zincirimiz hariç. Şimdi yine zincirimin üst noktasından kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım arkadaşlar. Hemen dibine bir tane batıyorum. Aynı yere bir tane daha battım ve burada çift batmış olduk. Şimdi sıradakine geçiyorum. Buraya tek trabzan yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Buraya 2 tane yapıyorum. Yani bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak bu sıramızı tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Sıramı tamamladım. Baştaki ilmeğimle kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1 2 3. Şimdi 1 2 3 sıra ördük. İlk sıramızı 12 trabzan ile başladık. Sonrasında 24 trabzan. 3. sıramızda tamamladığımızda elimizde toplam 36 tane trabzan olacak arkadaşlar. Şimdi tığımın üzerine aldım. Hemen dibine batıyorum. Bir trabzan. Tığımın üzerine aldım. Yanındakine geçiyorum. Bir trabzan. Yanındakine geçiyorum. Bir trabzan. Ne yaptık? 3 tane tek tek yaptık. Şimdi yanındakine geçiyorum. Buraya çift batıyorum.
yanındakine 1, yanındakine 2, yanındakine 3, yani 3 tek, yanındakine çift batıyorum. Bu sıramızda 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim ve toplamda 4. sıramızda elimizde zincir hariç 45 tane trabzan oldu arkadaşlar. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen dibine bir trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Çiftle başladık. Sonrasında arkadaşlar bu sırada 14 tane tek yapıp 15.'ye çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi 14 tane tek yaptım. 15.'ye çift batıyorum. Bir burada başta arttırma yaptık, çiftli başladık. Şimdi burada bir arttırma yaptık, çiftle başladık. Sonrasında yine 14 tek bir çift olarak bir arttırma daha yapacağız. Sonra ise sıra sonuna kadar tek tek devam edeceğiz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir çektim. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sırayı öreceğiz. 6. sırada ise her birine tek tek öreceğiz arkadaşlar. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Zaten bu sıramızda toplamda 49 tane trabzan elde etmiş olduk. Zincir hariç. Zincirle birlikte 50. Şimdi tığımın üzerine aldım. Sırası ile bakın arttırma yapmadan bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 37-38 numara için uyumludur bu yaptığım model. Daha fazla yapmak isterseniz eğer burada mesela ben 49'a tamamlamıştım. Siz 50, 51, 52 yapabilirsiniz. Azaltmak isterseniz de ona göre azaltabilirsiniz. Bu burun kısmında bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim ve ilmeğimi kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve burun kısmımız bu şekilde oluşmuş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık model kısmına geçiyoruz. Şimdi model kısmına geçtiğimizde tığımın üzerine aldığım hemen dibine batıyorum. Bakın dibine bir trabzan yaptım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yere bir trabzan daha yaptım ve 3 tane trabzan yapmış oldum. Araya 1, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bakın aynı yere batıyorum yine. 1, 2, 3. Aynı yere batarak yine 3 tane trabzan yaptım. Böyle bir su taşı modeli diyoruz buna. Su taşımızı yapmış oldum. Tığımın üzerine aldım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye bir trabzan yaptım. Şimdi yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye bir trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Buraya su taşı yapıyoruz. Bir tane daha 3. Aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Araya 2 zincir ve yine aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın.
Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye trabzan yaptım. Yanındakine bir trabzan daha, yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye su taşı modelimi yapıyorum. Yani aynı yere 3 tane trabzan, araya 2 zincir ve yine aynı yere 3 tane trabzan daha yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye sırasıyla 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra su taşı modelimi koyuyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar sıra sonuna geldiğimde burada yeterli sayıda trabzanım olmuyor. Yani 3 trabzan yapıyoruz ya sırasıyla bakın. Bunun için ne yapıyorum? 1, 2, 3. Dördüncüye batacağımı üçüncüye batıyorum bu sefer. Şöyle 1, 2, 3. Bakın şu şekilde yapmış olduk. Sıra sonumuza geldim. Buradaki yine zincirimin ilmek tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane su taşımız olmuş oldu. Devam ediyorum. İkinci sıraya geçtiğimizde tığımın üzerine aldım. Bakın şuradaki ilk başta çekmiş olduğum zincirden sonraki ilk trabzanımın beline şöyle dolayarak buradan bir trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bu sefer şu orta kısma geldim. 2 zincir çektiğimiz yere. Buraya bir tane su taşı modeli yapıyorum. Yani 3 trabzan. Araya 2 zincir. Aynı yere 3 trabzan daha. Şimdi tığımın üzerine aldım. Bu sefer bir önceki su taşımın sonuncu, yani bakın şuradaki sonuncu trabzanımın beline dolayarak bir trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu alttaki trabzanlarımıza batmayacağız. Direkt tığımın üzerine aldım. Buradaki su taşımın ilk trabzanının belinden doluyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Şimdi su taşı modelimin içerisine giriyorum ve buraya bir tane üstüne su taşı modeli yapıyorum. Araya 2 zincir ve yine 3 tane trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın alttakinin son trabzanına bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Buradaki modelime geldiğimde yine aynı işlemi yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde oluşuyor. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Modelimi yaptım. 3 zincirimi çektim ve buradaki tepe noktamdan zincirimin tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi modelimizde 1, 2, 3. sıramızı yapıyoruz. 3. sıramızda yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum.
Şu belinden doladıklarıma yine belinden dolayarak alıyorum. Su taşlarımızın içerisine modelimi yapıyorum. Sonrasında bakın yine bu beline doladığıma aynı şekilde alıyorum. Araya 3 zincir. Yine beline doluyorum. Bakın. Sonrasında su taşlarımı yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde oluşuyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim ve yine ilmeğimin tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ilk modelimizin oluşum kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle ikinci kısma, yani bu su taşımızı bir kenara taşıyacağız. Yani şu zincir yaptığımız yere taşıyacağız. Su taşının üzerine ise zincir yaptığımız yeri yerleştireceğiz. Şimdi bunun için şöyle devam edelim. Göstereceğim şimdi sizlere. Yine tığımın üzerine aldım. Bu kısmı, bakın şu kısmı aynı devam ediyoruz. 1, 2 de çıktım. Trabzan yaptım. Şimdi tığımın üzerine aldım. Su taşı modelimin tam ortasına geldim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi tığımın üzerine aldım. Şu kısma geldim. Yine belinden dolayarak bir trabzan yaptım. Buraya geldiğimizde ise buraya 1, 2 trabzan yapıyorum. Buraya su taşı yapıyoruz. Su taşında nasıldı? 3 trabzan, araya 2 zincirdi. Şunu da ilk trabzan olarak saydığımız zaman bu seferlik sadece 3 tane oluyor. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1, 2 trabzan yapıyorum ve buradaki trabzanımızın beline dolayarak bir trabzan daha yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Su taşı modelimin ortasına geldiğimde buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Trabzanımı yaptım. Yanına 2 trabzan daha. Araya 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Su taşı modelimizi oluşturuyoruz. Bunun da belinden doladığımda su taşı modelimiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde sıramı tamamladım. 2 zincir çektim. 2 trabzan yaptım ve şuradaki zincir tepemden kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu sıramızda tığımın üzerine aldım. Yine belinden doladığımı belimden dolayarak trabzanımı yapıyorum. Burada 3 tane trabzan yapmıştık ama sonra bu ilk başlangıçta da aynısını yapmıştık biliyorsunuz. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın belinden doladığıma yine belinden dolayarak bir trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Su taşı modelimizin içerisine geldik. Bu sefer bu sıramızda 3 tane trabzan yapıyorum.
Bir öncesinde 2 tane yapmıştık ama o şu kenarları da saymıştık. Şimdi araya 2 zincir, 3 trabzan daha yapıyorum. Ve belinden doladığım trabzanıma yine belinden dolayarak trabzan yapıyorum. Ne yapmış olduk? Modelimizi kaydırmış olduk. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. Yani şöyle göstereyim size. Şu kısmı yapmıştık. Şimdi buraya geçtik. Bu kısmı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Belinden doladığıma yine aynı şekilde devam ediyorum ve bu araya geldiğimde 3 trabzan, araya 2 zincir, 3 trabzan, belinden doladığıma trabzanımı yapıyorum ve araya 3 zincir çekip diğer kısma geçiyorum. Bakın arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şuradan zincirimin tepe noktasından kaydırma yaparak birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bakın yine belinden doladığıma trabzanımı yapıyorum. Araya 3 zincir, tığımın üzerine alıyorum. Belinden doladığıma yine aynı işlemi yapıyorum ve bu sıramızda da aynı bir önceki sıra gibi su taşlarımızı yapıyoruz. Bakın, araya 3 zincir ve diğer modele geçiyoruz. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Aynı şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim yine arkadaşlar. Her zamanki gibi zincirimin ilmek tepesinden kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar, ilk sıramızda modelimizi koymuştuk. Sonra onu yana kaydırmıştık. Şimdi yeniden bir üst sıramızda bu modeli bu tarafa kaydıracağız. Kaydırma yaparkenki işlemi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın, şimdi buradaki su taşı modelimiz bitti. 1, 2, 3 tane yaptık. Öncesinde de 1, 2, 3 tane yapmıştık. Tekrardan bu tarafa alıyoruz. Ne yapıyoruz? Tığımın üzerine aldım. Belinden doladığıma yine belinden doluyorum. Tığımın üzerine aldım. Buraya geldim. Buraya ilk başlangıçta ikinci sıramızda da aynısını yapmıştık. Bunu bir trabzan sayıp yanına 2 trabzan yapmıştık. Araya 2 zincir çekiyorum. Bakın, yanına 2 trabzan. Belinden doladığıma yine belinden doluyorum. Bakın. Sonrasında tığımın üzerine almıştım ve su taşımın üzerine 3 tane trabzan yapmıştım. Burada da aynısını yapıyoruz. Tığımın üzerine aldım. Belinden doladığıma yine belinden doluyorum. Sonrasında 2 trabzan, 2 zincir, aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Belinden doladığımla 3 sayıyoruz. Tığımın üzerine aldım. Su taşımın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi yine bir kenara kaydırmış olduk. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sonrasında zaten yapmış olduğumuz işlemi yine aynı şekilde yapacağız. Üzerine 2 sıra daha su taşı modeli aynı sıramızın üzerine devam edeceğiz arkadaşlar.
Bu sıramızı tamamlayalım. Diğer 2 sıramızı da daha tamamlayalım. Sonra arka kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın, bu sıramı tamamladım. 3 zincirimi çekiyorum ve baştaki ilmeğin tepesiyle birleştirdim. Kaydırmayla birleştirdim. Şu şekilde çekiyorum. Çünkü artık modelimizin burun kısmı bitmiş oldu. Patiğin içerisinden geçiriyorum. Şöyle asılıp buraya bunu sabitliyorum. İpimi koparmadan devam edeceğim çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka kısma geçtiğimizde ise bakın, şöyle tam ortaya ortalatıyoruz. Şu ortadaki su taşımız bu şekilde, burası ortamız olacak. Şu iki kenardan, buradan hemen tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Şöyle burada serbest bırakıyorum. Bunu altta yürüteceğim. Gerdirme yapmaması için serbest bırakın. Şu şekilde alıyorum bakın. Bir zincirle, bir de sık iğne ile burayı sabitliyorum. 1-2 zincir çektim. Bakın, burası böyle serbest kaldı. Şimdi tığımın üzerine aldım. Buradaki trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum. Sıradakine bir trabzan yapıyorum. Sıradakine bir trabzan yapıyorum. Yaparken de arkadaki boştaki ilmeğimi, ipimi yürütüyorum. Şimdi buradaki trabzanımın tepesine bir trabzan, şu üçlünün arasına bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle boşluktan tığımın üzerine aldım. Şu ilmeğin tepesinden devam ediyorum. İlmek tepelerinden. Boşluğun içerisine bir tane, ilmek tepelerinin üstlerinden devam ediyorum. Bunu bu şekilde şurayı boş bırakıyoruz. Bakın, şu kısmı şuradaki modelimin tam orta kısmına kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde devam edelim. Bakın, ilmeklerimin şuradan şöyle alalım arkadaşlar, zincirimden. Orayı es geçmeyelim. İlmek tepeme de yine devam edelim. Göstermiş olduğum kısma kadar trabzanlarımızı yapalım. Söylemiş olduğum kısma kadar trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şu kısım şöyle boş kalacak. Sonrasında 1-2 zincir çektim. Yapmış olduğum baştan sonraki trabzanlarda elimde benim 42 tane trabzanım oldu arkadaşlar. Ben toplamda arka kısmı 44 trabzanla tamamlıyorum. Bunun için döndüm, tığımın üzerine aldım. Dibine değil, yanındakine batıyoruz her seferinde ve buraya 2 tane batarak bir tane arttırma yapmış oldum. Ve bir önceki sıramızda 42 olan trabzanıma burada bir arttırma yaparak 43 oldu. Ve diğer arttırmayı da diğer uçta yapacağım. Şimdi tek tek devam ediyorum. Evet, diğer uca geldiğimde burada da bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. 2 tane aynı yere batıyorum ve zincirimin başından bir tane de öyle yaparaktan sıramı tamamlıyorum. 1-2 zincir çektim ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi toplamda 44 tane trabzanıma ben tamamlamış oldum. Bunu artık arttırma yapmadan bu elimizdeki 44 trabzanı koruyarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra örmüşüm ben arkadaşlar. Bu sizin elinizdeki ipin kalınlığına göre, inceliğine göre değişebilir. Bunu ayağınızı ölçerek veya işte ölçüm tablonuz varsa kaç numaraya
Ne kadar santim olarak onu ona göre ayarlayabilirsiniz. Benim ipim Nako pırlanta olduğu için diğer patik iplerine göre nazaran bir tık kalın olduğu için. Şimdi geri kalan sıralarımızı tamamlayalım. Sonra üst kısmı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ben toplamda dediğim gibi 12 sıra ördüm. 10 sıra ördükten sonra 11 ve 12'yi topuk kısmını göstermek için tekrardan sizlere göstereceğim. Oraya kadar örelim. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. Dediğim gibi eğer ki sizin ayak numaranızda bu 10 sayı yeterli gelmezse daha da fazlalaştırabilirsiniz. Daha küçük yapacaksanız ise azaltabilirsiniz. Şimdi topuk kısmı için sağdan ve soldan 18 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şurası 18. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şurasıydı galiba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şunu bir tık öne yapmışım. Şöyle orta kısımda 8 tane kalacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Ve dönüyorum. Buradaki sırama kadar trabzanlarımı örüyorum. İşaretlediğim yere kadar ördüm. Şimdi şu işaretimi çıkarıyorum. Oraya da bir trabzan yapıyorum. Bakın. Aradaki 8 tane trabzanıma geldim. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanına bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Tek seferde çıktım. Sonrasında ise 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 6 tane sık iğne yaptıktan sonra buraya bir tane yalancı trabzan yapıyorum ve devamında işaretlediğim yerden sonrasına trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya. Baştaki şu kısımdaki, şimdi o kısma kadar devam edelim. Evet, bakın burada yalancı trabzan yaptığımız yer vardı. Onun öncesinde bir trabzan yapmıştık. Şimdi buraya bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Bir öncesine yalancı trabzan yaptığımızın üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve geri kalan 6 taneyi tığıma topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini bir çıkıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir yalancı trabzan yapıyorum ve sonrasında devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya. Sıra sonuna kadar yapalım. Bakın şu kısım şöyle oluşmuş oldu. Sıra sonuna geldim.
Ve bakın şu şekil topuk kısmımız oluştu. Şimdi bunu şöyle arkadan içe çevirerek arka kısmı tığ yardımı ile şuradan ilkini geçiriyorum kaydırma ile. Sonra bakın karşılıklı gelecek şekilde alıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Buradan alıyorum, karşıdan alıyorum, sık iğne ile bağlıyorum. Arka topuk kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Son sırama kadar yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi koparmıyorum arkadaşlar. İpimi koparıp yukarıda tekrar düğüm olmaması için şöyle yukarı çıkmak için kaydırmalar yapıyorum. Bakın. Geniş geniş bıraktığım kaydırmalar yapıyorum üst kısma çıkmak için. Son kaydırmamı da yapıyorum. Ve şöyle artık patiğin üst kısmına çıkıyorum. Şimdi burada bir zincir yaptım ve şu tepe noktalardaki yerlere sık iğne yaparak bakın şu kısımlara sık iğne yaparak baştan sona bunu yapacağız. Şu aralara batmaya çalışın arkadaşlar. Çok delik kalmaması için şöyle aralardan bakın. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilk başlangıç yerimize kadar yapacağız. Şu orta kısma geldiğimizde yine ilmek tepelerine batıyoruz. Şuraya sadece şu kısma 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısma 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar ilmek tepelerimize batarak sonrasında sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Baştaki şöyle kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ben kenarına yine birazcık oya tarzı yaptım. Ama siz yapmak istemiyorsanız burada da bitirebilirsiniz. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen yanına geçiyorum. Yanındakine aynı yere 3 4 baştaki zincirimle beraber 5. Sonrasında 1 2 3 4 dördüncüye kaydırma yapıyorum. Bakın. Tığımın üzerine aldım. 1 2 3 4 dördüncüye şöyle 5 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 3 üçer tane yapmışım ben galiba. Tekrar bakalım. Evet, üçüncüye kaydırma yapıp üçüncüye yapmışım arkadaşlar. 4 değil. Onu 3 yapalım. Pardon. 1 2 3. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve üçüncüden bakın 1 2 3 kaydırma yapıyorum. 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 kaydırma ve şimdi 1 2 3 model. Evet, modelimiz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayağa geçirdiğimizde de böyle bir görüntüsü var. Şöyle diğerini de ayağa giydirdim. Bakın.
Gördüğünüz gibi çeyizlerinize şıklık katacak, çeyizlerini süsleyecek bir model oldu. Sizler de dilediğiniz renkte, dilediğiniz ölçüde bu tarifimle yapabilirsiniz. Umarım anlatımım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın.